Bir kez daha Silivri'deyiz. Hem Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer'in nihayet 7 ay sonra hakim karşısına çıktığı gün duruşma salonunda kendisinin yanındaydık. Hem de Ekrem Başkanımızı bir kez daha Silivri cezaevinde ziyaret ettik. Bugün sabahleyin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda yeni bir dalga gerçekleşti. Onu da yakından takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ekrem Başkanımızın özel kalem müdürü, değerli arkadaşımız Kadriye Hanım'ı bir kez daha sabahın köründe oğluyla birlikte yaşadığı konutundan gelip gözaltı yapıyorlar. Kadriye Hanım daha önce gözaltına alındı ve 4 gün kaldı. Artık emniyette verecek bir ifadesi yok. Usul böyle, kural böyle. Bu davadan artık savcıya ifade verebilir, yeni ifadeler verebilir. Onun için de savcılığa çağrıldığında gidecek zaten. Bakın bırakmışsınız, kaçmamış. İşinin başında. Çağırsa savcı şunu da soracağım dese sorar. Öyle olması lazım. Bütün Türkiye'de hukuk fakültelerinden aldıkları diplomalarıyla mesleklerini yapan birçok sayın savcı daha önce gözaltına alınmış, emniyet sorgusu yapılmış, savcılığa gelmiş, şu anda serbest olan kişilere yeni bir şey soracaksa çağırıp soruyor. Bu nedir ya, düşman hukuku? Sabahın köründe küçücük oğluyla yaşadığı evden yalnız bir kadını gidip polisle almak. Kardeşinin şehir dışından yetişmesine bile imkan yok. Evladı başkalarının yanında kalıyor, şimdi teyzesi yetişecek. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Daha önce de 4 gün tutulmuş olan Genel Sekreterimiz Akın Bey'i bu yöntemle bir daha alıp 4 gün daha tutup sonra yine savcılıktan serbest bıraktılar. Bu zulme ne gerek var? Bundan ne bekliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Ne bunu yapmanın size faydası ne? İçiniz mi soğuyor? İntikam mı alıyorsunuz? Bu hırs kime? Bu kin kime? Kadriye Hanım gibi görevi Ekrem Başkan'ın özel kalemi olmak birisine zulmedince ne oluyor? Ne oluyor evladını üzünce, ailesini ağlatınca? Sana ne faydası var? Hukuka ne faydası var? Erdoğan'a ne faydası var? Ne faydası var o çocuğun gözyaşlarının Erdoğan'ın siyasi kariyerine? Neden almış? Telefon bulundu ya. Dün hatta söyledim. Ekrem Başkan da çok gülmüş ona. Graham Bell bile bir telefonu bulduğuna bu kadar sevinmedi. Telefonun mucidi. AK Partili troller seviniyor. Her şey sil baştan. Her şey sil baştan. Şimdi yeniden başlıyoruz. Bir kez şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni başlıyoruz'un ifadesi şu. O sevinen troller, AK Partili sözde yazar çizer tayfası, şu ana kadar bir şey bulunmadı. Moralmen çökmüştük. Ekrem İmamoğlu'nun gizli telefonunu bulduk. Şimdi aradığımızı bulacağız. Ona seviniyor. Aha da bulduğu ne biliyor musunuz? O telefon numarasını daha önce söyledim. Tekrar edebilirim. O telefon numarasını girince ben de Beylikdüzü BBA belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu yazıyor. Adayken, belediye başkanlığına adayken tanımışım Ekrem Bey'i. 2013'te kaydettiğim ilk numara. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir 2 milyon üyesi Ekrem İmamoğlu'nun ismine bastığında biz hepimiz birbirimizin telefonlarını görebildiğimiz bir sistem var. O numara çıkıyor. Ekrem Başkan'ın savcılık sorgusunda verdiği ilk numara o. O numara Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bitip İBB Belediye Başkanlığı başladığından beri o telefon bilgi işlemdeki bir kişiye verilmiş. Bunu yönlendir santrale denmiş, özel kaleme. Beylikdüzü'nden bir arayan olursa bu numarasını kendi açamıyor, notunuzu biz alıp deyip Ekrem Bey'e bilgi verilen numara. Hiç araması yok.
üzüntüyle ifade ediyorum ki arama hiç yok. Çok üzülecek troller ama WhatsApp yok. Varsa 5 yıl önce, 6 yıl önce WhatsApp'a ne yazıldıysa en son o yazılmış. Kuvvetli ihtimal Dilek Hanım'a yazdığı mesaj var. Hakkımızda hayırlısı seçimi aldık falan diye yani. İyi gidiyor ya sabaha karşı. O iptal edilen seçimde o. Benim Ekrem Başkanı 6 yıl önce aradığım numara o. Avcunuzu yaladınız. Boşuna sevindiniz. Hopladınız zıpladınız ama bir şeyi itiraf ettiniz. O telefondan bir şey çıkması dışında bir umudunuz yok. Hiçbir şey bulamadınız bugüne kadar. İtiraf ediyor ki o AK Partili telefonun bulunduğunu hoplayan zıplayan arkadaşlar bugüne kadar güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Akın Bey deplasmandan puan çıkaramadı. Rezil oldunuz, rezil. Rezil. Hiçbir şey yok işte. Bugün alınan arkadaşlardan raylı sistemleri alıyor. Orada da yolsuzluk yapmışlar algısı yaratacak. Aldıkları ihale iptal edilmiş. İptal edilmesine iptal edilen firma dava açmış. İdare mahkemesinde reddedilmiş. Danıştay'da onaylanmış. Şu anda üzülerek söylüyorum ki raylı sistemlerle ilgili iddia ettikleri dosyanın İBB tarafından o ilanın iptalini Danıştay oylamış. Mahkeme kararıyla sabit yapılan işlemin doğru olduğu. O yüzden fasarya işlerle uğraşıyorlar. Mustafa Bey'i tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar. İşte koruma müdürünü aldık. Ne yapmış Mustafa Bey? Ne bulursanız bana yazın 2 katını. Hadi. Bu kadar söylüyorum. Devletin polisinden, devletin memurundan, geçmişin başarılı emniyet müdüründen, yıllardır Ekrem Bey'in bir adım yanından ayrılmayan arkadaşa Ekrem Bey'e koyduğum kefaleti koyuyorum. Sadece algı yönetimi, başka hiçbir şey yok. Ve bugün Silivri'de neye tanık olduk? TRT talebimizi, nerede TRT? Nerede? Anadolu Ajansı'nın burada da TRT nerede? TRT yok. Biz TRT'den ne bekliyoruz ona yapıyor. Neredesin TRT? Neredesin? Biz diyoruz ki gel şu davaları canlı ver. Erdoğan'a diyorum ki ben başkanlarıma güveniyorum. Gel yargılamaları canlı verelim diyorum TRT'den. Anadolu Ajansı canlı versin. Ona da razıyım. Cepheden haber versin diye Atam'ın kurduğu ajans bu. Kimin yönettiğine bakma. Bütün çalışanları çok kıymetli. O yönetenlerin neler yaptığına bakmayın. Böyle TRT'nin, Anadolu Ajansı'nın marka değerini Tayyip Erdoğan bile düşüremez. O itibarlı günlerine geri dönecekler. Bakın Ahmet Özer'in yargılaması keşke yayınlansaydı da millet artık nelerin olduğunu gözüyle görseydi. 4 ay iddianame bekledi adamcağız. 3 ay mahkeme günü bekliyor. 7 ayın sonunda hakim karşısında ve her konuştuğu kelimede bu kadar da olmaz dedirtti ya. Bu kadar da olmaz dedirtti. İddianame böyle tel tel döküldü. İzleyen heyet için hiçbir şey diyemem. Mutlaka onlar da çok şaşırdı. Ama iddia makamındaki savcının santim santim, çünkü biri yazmış o da kabullenmiş ya, o iddianameyi savunacak şimdi o. Santim santim makama gömülüyor. Arkasında durulamayacak bir durum. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Lütfen okuyun Ahmet Özer'in savunmasını. Diyor ki Ahmet Özer savunmasında birilerine para yollamışsın diyorlar. Terör örgütüyle ilişkili isimler. Tek tek çıkardı. İsim bu. Damadımız. Parayı yolladım, dekont bu. Altında yazıyor kurban parası. 2 kurban parası yollamış. Bir eşim için bir benim için kurban kes diye. 1600 lira yollamış birisine. Terör örgütüne yardım mı yaptın diyor. O birisi Van'ın Beko bayisi, işte sana faturası, almışım elektrik süpürgesi. Çıldırır insan. Birisine yüklü miktarda para yollamış. 2500 liradan 4 aylık aidat birikmiş. Ev sahibi olduğu sitenin profesyonel yöneticisi. Tek tek ispatlıyor. Teker koydu. Böyle yani deyim yerindeyse iddianameyi
Böyle uçak yaptı, attı savcıya doğru. Böyle başının üstünden geçti. Fiilen değil. Yapılan iş o. İddianameyi uçak yaptı, yolladı. Gemi yapsa yüzmez, batar. İddianamede görüştüğü 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar. 610 tanesinin hakkında adli işlem varmış. 14 tanesi milletvekili çıktı, iyi mi? Zeynel Emre ile görüşmüş. Filanca ile görüşmüş. Önceki dönem milletvekilleriyle. Mahmut Tanal'la görüşmüş. Hakkımızda fezleke oluyor ya, bizi de suçlu sayıyorlar. Onun gibi teker teker görüştüğü isimleri söyledi, hesap veremedi, hiç yok. En çok söyledikleri, ne yapıyorum hocam? Sizin aldığınız notlar. Temize çektim ben o notları. Başkan taslak notu ilave veriyor. En çok görüştüğü Remzi Kartal. 14 kez. Terör örgütü yöneticisi. Ne çıktı? 2 kez görüşmüş, 12'si yanında 0 yazıyor, savcı bey görmemiş. O şu demek. Aradığında bağlantı kuramayınca 0 yazıyormuş. Dıt 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 yapıyor ya. Ya da çalarsa açmazsa. Remzi Kartal'la o hiç aramamış. Remzi Kartal anlaşılan onu aramış. 2 kez görüşmüş ama ilk görüşme 3-5 saniye yine düşmemiş. İkinci de görüşmüş. Remzi Kartal'la 14 görüşme 1'e iniyor. O bir görüşmenin yapıldığını da Ahmet Özer bilmiyor. Tut ki yapıldı diyor. Tut ki yapıldı. Çünkü aramıştır beni. Hocam ben filanca bir konuda bir şey söylemiştir. Davet yapmıştır. Şunu yapmıştır. Hatırlamıyorum diyor kim olduğunu. 10 yıl önce bir görüşme. 12 kere arıyor, düşmüyor, dıt dıt dıt. 13.'de birkaç dakika bir şey söylüyor. Ama bu kişiyle AK Parti aktif milletvekili Hüseyin Yayman oturmuş. Yemek yemiş. Hüseyin Yayman'ın savunması şu. Evet, oturduk yemek yedik ama ben o dönem siyasetçi değildim, akademisyendim diyor. Ahmet Özer de o görüşmenin yapıldığı gün akademisyendi. Sen doçent, Siro profesör. Ahmet Özer'in 10 yıl önce akademisyenken yaptığı görüşmeyi soruyorlar. Bunun dışındaki bütün görüşmeleri tel tel döktü. Ben o iddianameyi yazan savcı olacaktım. Vallahi billahi her şeyi bırakırdım. Her işi bırakırdım. Hukuk diplomasını bana veren hocalarımdan özür dilerdim. Gider başka bir iş yapardım. Olacak iş değil. Bu kadar kul hakkına giren bir iddianame olmaz. 7 aydır Ahmet Özer burada diye Esenyurt'a yapılamayan hizmetlerin de vebali hepsi boynunda senin. Ahmet Özer neden tutuklu? Belediye başkanı seçilmeseydi 10 yıl önceki görüşmeleri didikleyecekler miydi? Esenyurt'u aldı diye tutuklu. Ahmet Özer neden tutuklu? Esenyurt'u AK Parti alamıyor, kayyum atamak istiyor diye tutuklu. Terörle ilişkilendirecek. Neden tutuklu? Kürt diye tutuklu. Ben olsaydım Esenyurt Belediye Başkanı, Namık'tan olsaydı tutuklu olacak mıydık? Suç. Kürtsün. Esenyurt'taki Kürtlerden oy aldın. Belediyeyi AKP'ye kaptırmadın. 25 yıl yönettiği belediyeyi Tayyip Bey alamıyor, CHP'den 2 seçimdir. Esenyurt'u kazanma suçu. TCK'da yazmıyor. Ama vallahi de billahi de milletimin vicdanına söylüyorum. Esenyurt'u kazanma suçundan yatırıyorlar adamı. İddianameye yazmış. Kürtler doğuda belediye kazanabiliyor. Oralara da kayyum atıyorlar. Batıda belediye kazanamadıkları için belediye meclislerine Kürtlerden birer temsilci koymak suretiyle onlara belediyede temsil hakkı tanınma suçu. Bizim belediye başkanlarımızı bununla suçluyorlar. Ben bu suçun mucidi sahibiyim. Ben Esenyurt'ta Kürtlerden en iyi oyu alabilecek adayı belirleme fikrinin sahibiyim kardeşim. Ben Esenyurt'u almak için yapıyorum bunu. Diğer ilçelerde örneğin dün HDK davasında 10 saatin sonunda tutukluluğuna devam dediği arkadaşların her biri ilçelerinde Kürtlerin oy verebileceği kanaat önderleri. Temiz isimler, temiz kağıdını ben ne bileceğim? Siz verdiniz, adliyeye geldiler.
Biz dedik ki burada Kürtlerin oyunu kim çeker? Dediler ki şu isim iyi isim. İkna ettik. Temiz kağıdını devlet verdi. Bir suçu yok. Suçu Kürt olmak adamların. Suçu bize oy getirmek. Çatır çatır kazandık mı belediyeleri? Kazandık. Yenebildin mi bizi? Yenemedin. Şimdi ne yapıyorsun? Kürtleri aday göstermek suretiyle oylarlamak. Bu suç değil. Bu siyaset. Bu politika. Bunun için yapıyoruz. Bu başarı. Bu bükemediğin bilek. O fikrin sahibi benim, ben. Ben Türkiye İttifakı'nı mucidiyim, icat etmişim, adını koymuşum, hayata geçirmişim. Övünüyorum ben bununla. Beni yarın alsan buraya yatırsan, 50 sene hapis yatırsan, 51. sene ben yine bununla övünürüm. Nasıl yendim Tayyip Bey derim. Nasıl kazandık, nasıl aldık Esenyurt'u derim. Nasıl doğru adaylar derim. Nasıl derim onlar Kürtlerin oyu alamazken biz doğru, saygın kanaat önderlerini listelerimize koyarak Kürtlerden oy aldık derim. Tayyip Bey bunu yapınca efendim Kürtlerin ikinci partisi olmakla övünüyordu bir ara. Bir ara Kürtlerin en çok oy verdiği kişi olmakla övünüyordu. Şimdi benim o. Ekrem Bey o. Biziz, bizim belediye başkanlarımız o. Niye şişiniyorsunuz? Niye hasetlik yapıyorsunuz? Niye sonra insanların namusuyla oynuyorsunuz, iftira atıyorsunuz? Kazanacak adayı AK Parti bulursa Gabar'da petrol bulmuş gibi sevinecek. Ona hepimiz seviniyoruz. Özgür Özel bulursa dövünecek, çatlayacak, iftira atacak. Ya yolsuzluk diyecek ya terör diyecek. Millet bunu görmeyecek değil mi? Görmeyecek. Bu zulüm ne kadar sürerse sürsün bir yerde bitecek. Millet eline o oy vereceği gün mührü alacak. Bu vicdansızlıkların inadına doğru yere mührü basacak. O zaman göreceğiz bakalım ne olacaksınız. Nasıl kaçacaksın sandın? O yüzden darbeciliğe kalkışan, cuntacılığa girişen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şunu bir kez daha ısrarla hatırlatmak istiyorum. Bakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yalanlasın beni. Açık açık, Akın Gürlek yalanla. 3 haftadır söylüyorum, yalanlayamıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu ihale dosyalarını bir yolla diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hepsini birden yolluyor. Dur ya bu çok. 2019 öncesini istemiyorum. Niye istemiyorsun sen? Sen adalet mi arıyorsun? Yoksa bulduğun kişiye suç mu arıyorsun? İçeri attığın kişiye suç mu arıyorsun? 2019 öncesinde yolsuzluk görse görmeyecekmiş. Baksa bakmayacakmış. Ya sen Cumhuriyet'in savcısı mısın? AK Parti'nin savcısı mısın? Niye bakmıyorsun? Sonra şu şirketleri getir bunu getirme. Aynı ihalede. Niye? Getirme dedikleri AK Parti'ye yakın, AK Parti'den de iş alan, koruyup kolladıkları şirketler. Getir dediklerinde de öylesi var. AK Parti'ye yakınken gelip buralarda ihaleye girmiş diye acaba onları da sorguluyor. Ama bakanlıklarda duran AK Parti'ye yakın şu şirketleri istemiyorum bunu istiyorum. Niye? CHP'li, İYİ Partili, DEM Partili, MHP'li, MHP'de ilişemesin de görüşte olan müteahhit yolsuzluk yaptıysa yakalayayım, AK Partili yaptıysa yakalamayayım. Senin yeminin nerede, vicdanın nerede, insafın nerede? Belli bir yıldan sonrasına belli. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza suç bulabilmek için tane bakıyor. Açıkça söylüyorum. Belediyelerin nasıl denetleneceği belli. Sayıştay denetliyor. Mülkiye müfettişleri denetliyor. İç denetçisi denetliyor. Suç bulursa suç duyurusunda bulunuyor. Bulunduğu suç duyurusuna göre savcılık harekete geçiyor. Suç varsa soruşturma, iddianame, kabul edilirse kovuşturma. Bitti. Senin işin bu. Ama koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda ne yapıyor? İBB denetimi. Denetlenmiş dosyaları suç bulabilmek umuduyla yeniden denetliyor. Senin işin bulunmuş suçun üstüne gitmek. Sayıştay bakmış bir şey yok demiş. Sayıştay bakmış bir dosyada bir şey var demiş. Ne demiş? Dijital Deneyim Müzesi'nde. Bak orada
senin işlem yapman lazım. Yaptın mı? Yaptın. Ne yaptın? Sayıştay kusur bulunca Ekrem Bey iç denetçi görevlendirip de dijital deneyim bünyesinde hatalar bulup, kusurlar bulup bununla ilgili gereğini yaptığı dosyada gereğini yaptığı kişiye itirafçılık imkanı tanıyor. Anladık mı? Ben Akın Gürlek'ten 2 satırlık bir açıklama bekliyorum. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dosya istedik, tarih vermedik. Tarih vermeyince hepsi geldi, 2019 öncesini geri yollamadık diye açıklama yapsın. Bütün vatandaşlarımıza vicdanlarında suç duyurusunda bulunuyorum. Partizanlık yapıyorlar. Sadece CHP dönemine bakıyorlar. Hırsızlık, yolsuzluk AK Parti dönemindeyse bakmıyorlar. Önümüzdeki salı Sayıştay'ın işlem yapın deyip bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salıya kadar AK Partili belediyelere operasyon yaparsa Fatih Belediyesi'nden başlayacağım. Fatih Belediyesi 3 yıldır 2 yıldır bunları operasyon yapılması gerektiği halde beklettiğiniz dosyaları haftaya salı açıklayacağım. Ya salıya kadar Fatih Belediyesi'ni bak yine benim tavsiyem belediye başkanı çağır gelsin. Öyle evine gitme, çoluğunu çocuğunu ürkütme, korkutma. Annesinin babasının canına kastetme kimsenin. Çağır, ifadesini al. Orada ismi geçen herkesi gözaltına al. Getir, hadi bakalım bir gün şurada onları tutuklu yatır göreyim. Fatih'ten başlıyoruz. Fatih'ten açık oynuyoruz Akın Bey. Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporları elimde. 3 senedir söylüyorum bir şey yapılmıyor denilen raporlar elimde. Fatih Belediyesi'ni alıyor mu almıyor mu göreyim. İnsan gibi çağır ama. Öyle insanlık onuruna aykırı muameleyi Fatih Belediye Başkanı'na da yapman doğru değil. Hiçbir belediye başkanı yapma. Biz yönetiyorsak ülkeyi sana bunu yaptırmam zaten de. Yönetenlerde iş yok. Seni Türkiye Başsavcısı gibi veya böyle işte hukuk devleti olmayan yerde kendince düzen tutturmuş zorbanın temsilcisi gibi iş yapıyorsunuz. Çok net söylüyorum, çok net. Bu kadar haksızlık milletin vicdanından döndü, dönüyor, dönecek. Her hafta Tayyip Bey'e ve Akın Bey'e inananların sayısı azalıyor, bize inananların sayısı artıyor. O anketleri de görüyorsunuz. İşte bu yüzden yerin dibine batıyorsunuz. Bu yüzden. Beter olun. Beter olun. Halinde çok sayıda belediye başkanımız tutuklu, bir tanesi de zaten hakimin karşısında terörle ilgili suçlamalar var kendilerine yönelik. Bugün de Sözcü gazetesinde bir haber vardı. Diyarbakır Silvan'da 3 polisin şehit olmasına, 21 askerin yaralanmasına sebep olan terörist hakkındaki 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılıyor. Yargıtay tarafından bozuluyor. 300 yıldan fazla da hapis cezası sistemi var aynı zamanda. Bunlar kaldırılıyor. İfadesinde de yeni başlatılan süreçle ilgili memnuniyetini belirtmiş o terörist. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan belediye başkanları kent uzlaşı soruşturmasıyla böyle bir muameleyle karşı karşıyayken diğer yandan teröristler, bombada parmak izi bulunan teröristin böyle bir serbest kalışıyla ilgili. Bombada parmak izi bulunan terörist bu şekilde serbest kalıyorsa bu çok vahim bir durumdur. Bu konuyu en yakından Sayın Bahçeli'nin takip ediyor olması lazım. Cenazeye katılmış. Biz o zaman katılamamıştık cenazeye. Aileye verdiği taziye vardır. Ben diyorum ki o aile bu süreçte kurulacak komisyonda sözü olsun diyorum o aile. O ailenin gözünün içine bakamayacağımız işler yapmayalım diyorum. İşte mesela bu anlattığınız olay böyleyse, yani ben de sabah gazetede böyle bir okudum haberi sadece. Devlet Bey'in cenazeye katıldığını okudum. 300 yıl ceza almış, bozulmuş. Sürecin bir şey. Eğer buysa anladıkları, işte bu yapmaya çalıştıkları işler bunlar olmasın diye biz yıllardır diyoruz ki mecliste bir komisyon kuralım, oturalım, bütün boyutlarıyla konuşalım. Bir sürü kategori var. Suç işlemişler, işlememişler, örgüt üyeleri, üye gibi sayılanlar bilmem. Bunların hepsinin enine boyuna konuşulması lazım. Ondan sonra da sağlıklı adımlar atılması lazım. Biz terörsüz Türkiye istiyoruz. Biz terörsüz ve demokratik Türkiye istiyoruz. Biz terörsüz Türkiye'nin
en önemli yolunun demokratikleşme olduğunu biliyoruz. Bunun için en önemli katkıları vermeye hazırız. Ama bu dediğiniz gibi şehitlerin kemiklerini sızlatacak, gazilerin yüzüne bakamayacağımız, analara, çocuklara ne diyemeyeceğimiz. Hadi Devlet Bey şimdi gitsin o aileye bir şey söylesin. Bir süreci böylesine yönetirseniz böyle zor durumda kalırsınız. Onu iterek, bunu kakarak, kendince plan yaparak Tayyip Bey'i yeniden seçtirmek üzerinden hesap kitap yaparak değil, demokratikleşerek, sorunları çözerek ve her adımı doğru planlayarak kimsenin de sinirine, yarasını sinir ucuna basmadan, yarasını yeniden kanatmadan yapılması lazım. Yoksa öyle bu olacak şey mi? Bu mu yani yapacağımız? Böyle yaparsan böyle olur. Hani diyorum ya, pankreas ameliyatını 3000 yıl önce yapıldığı gibi yapmaya çalışıyor. Safra kesesi ameliyatı. CHP'li belediye başkanları yok mu efendim? Onlar da Dur, sorunun ikinci kısmını unutmuşum. CHP'li belediye başkanları da terör suçlamalarıyla tutuklular ya, o bağlamda sormuş. Bizim belediye başkanlarımızın suçu çok ağır. Bizim belediye başkanlarımız belediye kazanmakla suçlanıyorlar. Tayyip Bey'i yenmekle. Asker şehit etmekle değil. Asker şehit etmekle suçlandığında ona sürecin bir çözümü varmış bak. Bugün siz anlatıyorsunuz. Ama AK Parti'yi yenmenin affı yok. O yüzden tutuklulukları devam ediyor. Özgür Bey, ülke olarak soruyorum. Şimdi bir demokratik anayasa, bir sivil anayasa tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle size seslendi. CHP ile el ele verelim dedi. Şimdi içerideki savunmada Ahmet Bey'in sözünü hatırlattınız. Kürt olduğum için yargılanıyorum dedi. Bu topraklarda halklar var, Kürt olmayan halklar, Kürtler var, Aleviler var, Azınlıklar var. Onların da böyle bir anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünürsek, eşit halklar, eşit yurttaşlık demeli bir sivil anayasaya destek verebilecek misiniz acaba? Soruyu sahiplenmeden söylüyorum çünkü Kürtler azınlık değil, Aleviler azınlık değil, azınlıklar anayasal bir tanım ve o kanun çıktığında kimler azınlık sayıldıysa azınlıklar onlar. Ama şunu söylemek isterim, anayasaya uymayan biriyle, anayasa tanımayan biriyle, kendi iktidarı için anayasayı ayaklar altına almaktan çekinmeyen biriyle, bekar, gencecik, yalnız bir annenin, bebeğinin gözünün yaşına bakmayan biriyle, acıması olmayan biriyle, müzakere edilemeyen biriyle, yani oturup da şu arkada yarattığı hukuksuzluğu içine sindirebilen biriyle, Vera'yı 3 yıldır babasız tutan biriyle, kendisinin annesine edilen küfre elleriyle silmiş Osman Kavala'yı halen de anneme küfretti, küfür yazdı diye Ahmet Hakan'ın köşesinde yalanlandığı halde aylar önce, yıllar önce şahidi akademisyenler söylediği halde sırf kendi iktidarını sağıltmak için burada insanları tutan biriyle siz diyorsunuz ki demokratik bir anayasa yapar mısın? Bakın onu seçenlerle yaparım. Geçmişte bir hata yapmış, Erdoğan'ı seçmiş. Gelecekte o insanlarla Türkiye'nin en demokratik anayasasını, en sivil anayasasını yaparım. Dezavantajlı grupları da kayıran anayasada yaparım. Hepimiz yaparız bunu. Biz sivil bir anayasa istiyoruz. Biz herkesin tam eşit olduğu bir anayasa istiyoruz. O anayasaya uygun kanunlar olsun. O kanunlar herkese eşit uygulansın istiyoruz. Kimse geride kalmasın istiyoruz. Ben geride İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kez üst üste Tayyip Erdoğan'ın adaylarını yenmiş Cumhurbaşkanı adayımı geride bırakacağım. Sonra gideceğim Tayyip Erdoğan'la. Arkadaşlarım buradayken ne konuşacağım? Bu kadar Can Atalay seçilmiş milletvekili buradayken ne konuşacağım? Anayasa Mahkemesi kararları varken ne konuşacağım? Ahim kararları varken ben bunlarla ne konuşacağım? Önce bir anayasaya uysunlar. Ben 31 Mart'ta seçimi kazandım. Mayıs ayının 6'sı mıydı neydi? Sayın Erdoğan'la görüştük. Dedim ki bu zehirli dilden Türkiye'yi kurtaralım. Birbirimize bağırmakla, çağırmakla emeklinin de karnı doymuyor. Asgari ücret de artmıyor. İnsanların demokratik talepleri de olmuyor. Cezaevleri de boşalmıyor. Gelin hukuka ve anayasaya uyalım. Yanımdaydı Namık Bey, satır satır not tuttu. Tarihin önünde utanacak değil, övünülecek bir görüşme yaptık orada bizim açımızdan. O gün dediklerimizi söyleseler bugün yaşanan bunca olumsuzluğun hiçbirisi yaşanmayacak. Ne bu kadar yoksulluk, ne bu kadar haksızlık, ne bu kadar adaletsizlik. Ama neyi tercih ettiler?
Kavgayı tercih ettiler, zulmü tercih ettiler. İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeydik beraber. Ne dedim o gün? Bu yaptıklarını sordunuz. Savaş ilanı kabul ediyorum dedim. Siz ne yapacaksınız? Savaş ilan edilmiş bir parti ne yaparsa onu yapacağım. Mücadele edeceğim dedim. Mücadele ediyorum arkadaşlar. Mücadele ediyoruz hep beraber. Mücadele edeceğiz. Bunlarla müzakere edilmez. Bu kadar vicdansız, acımasız, hukuk tanımayan adamlarla neyini müzakere edeceğim? Önce bir normal böyle müzakere edilebilir bir zemine getirsinler bakalım Türkiye'yi. Bütün Anayasa Mahkemesi kararlarına uysun, ahim kararlarına uysun. Desin ki ben tamamım. Ben de tamamım o zaman. Oturalım bir bakalım ne yapabiliriz diye. Bir anayasa çiğnemenin müeyyidesini konuşmak lazım ilk önce bu ülkede. Anayasaya ilk onu yazmak lazım böyle alnına. Anayasaya uymayana ne müeyyide yapılacak? Çünkü bu müeyyidesizlik şımarttı bunları bu kadar. Sayın Genel Başkanım, daha önce alınan Başsavcılık tarafından İBB iletilen ancak bugün kamuoyuna yansıyan bir karar var. O da İBB gönderildiği, tevdi edildiği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun pankart ve afişlerinin toplatılmasına ve yasaklanmasına ilişkin. Buna ilişkin. Hayatımda duyduğum en hukuk tanımaz karar bu. Ekrem İmamoğlu'nun ünvanı ne? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Buna kim karar veriyor? İstanbul'un seçmeni. Suçu ispatlanmış mı? Hayır. En temel hukuk ilkesine suç ispatlanana kadar suçsuzdur. Hem seçilmiş hem suçsuz. Şu anda da muaşının 2/3 yatıyor. Kanun öyle. Görevden uzaklaştırsan da. Ünvanı belediye başkanı. Onun fotoğrafını asmaya nasıl yasak getiriyorsun sen? Suçu suçluyor ve suçlu mu? Daha iddianamen yok ya. İddianame yok. Sadece senin aldığın bir talimat, yaptığın gözaltı, ardından tutuklama tedbiri haksız ve bu kişilere aradığın suç var. Kazıdıkça batıyorsun. Kazıdıkça derine batıyorsun. İddianame yok. Olsa ne yazar? Yargılama yok. Olsa ne yazar? Karar verilmemiş. Verilse ne yazar? Kesinleşmesi lazım. Ancak o zaman diyebilirsin bu kişi suçludur diye. Suçu ve suçluyu övmeye girermiş. Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asmak veya metroda sesini duymak. Hani metro duraklarında Ekrem İmamoğlu'nun sesini duymak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten insan utanıyor. Utanıyor bu yaptıklarına. Başkanım biz asalım gelsinler indirsinler. Ben asacağım şimdi gidip o bayrağı. Hadi gelsin indirsin. Hangi suçlu ya? Kendini inkar ediyor adam. Adliyeden vermişin temiz kağıdına aday olmuş. O günden bugüne bir şey yok. Bir iddiam var. İddianamesi yok. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın. Hadi bakalım ben asacağım Akın Gürlek gelsin indirsin. Zavallı polislere gariban adamlara verecek kanunsuz emiri oradan bir amir. Hadi bakalım bizim emekçilerle indirirsin indirmezsin. Ayıp bir şey ya. Tepemin tasını attırmasın giderim odasının kapısına asarım. Giderim odasının kapısına asarım Ekrem Bey'in resmini yani. Tepemin tasını attırmasın. Arsızlığın da bir limiti var. Sayın Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimle ilgili bir açıklaması var ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz uzun bir süredir dile getiriyorsunuz erken seçim talebinizi. Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, buna gerek yok ifadesini kullanmış Erdoğan. Ne demek istersiniz erken seçimle ilgili bu yanıtın Erdoğan'ın? Şimdi erken seçim olursa ne olur? Erdoğan kaybeder. Bu nedir? Onun için badiredir. O zaman buna badire değil. Bu badire değil. Bu Türkiye'nin tek çıkış umududur. Bu kadar yoksulluktan, bu kadar haksızlıktan, bu kadar yüksek tansiyondan, bu kadar herkesin mutsuz olduğu bu ülkeden kurtulmanın yolu sandıktır. O yüzden her akşam bakın akşam mitingleri yapıyoruz. Dünya siyaset tarihinde 7 gece üst üste aynı meydanda, aynı saatte, aynı konuşmacı milyonlarca kişi böyle bir şey yok. Üstüne her çarşamba aynı saatte bir ilçede. Pendik'i gördünüz, Pendik'in enerjisini. İzmir'i gördünüz, Mersin'i, Konya'yı, Van'ı, Yozgat'ı, Samsun'u. 50'nin üzerinde il sırada daha büyüğünü ben yapacağım diye. Bütün ilçeler il başkanımı sıkıştırıyorlar. Bize ne zaman geliyorsunuz diye. Ne diye bağırıyorlar? Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayı yanımda, sandığı önümde istiyorum diye. Bu sese daha ne kadar dayanacaksın? 20 milyona gidiyor imzalar. 20 milyonda noter tespitini yapacağız. Sonra salt çoğunluğa geri sayacağız. Ne yapacaksın? Ya şu anda işte 18 bilmem kaç.
15 milyon üzerinde 17,5 milyonun üzerinde insan adayımı bırak sandığı getir demiş ya. İnsan bir de ondan sonra Badire'ymiş de bilmem neymiş de. Kaçamaz. O sandık ya gelecek ya gelecek. Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması daha var. Az önce anayasayla ilgili siz görüşlerinizi bildirdiniz ama özellikle yeni anayasayı kendim için istemiyorum diyor Cumhurbaşkanı ve devamında benim tekrar seçilme ya da aday olma gibi bir derdim yok da diyor Cumhurbaşkanı. Anayasa tartışmaları üzerinden bunu nasıl okumak gerekir? Anayasa masasına çağrı için toplumdaki en büyük çekince bir kez daha aday olabilmek için yapıyor. Bu itirazı durdurabilmek, toplumun bu itirazının önüne geçebilmek için gerçekleri konuşmuyor. Hepimiz biliyoruz ki tek derdi, o derdi yüzünden Ahmet Özer içeride. Tek derdi hiç kaybetmiyorum diyordu, kaybetti. Birinci parti olmakla övünüyordu, ikinci parti. Beşinci partiyle birlikte kör topal zorla ayakta tuttukları bir iktidar var. O yüzden bundan sonraki süreçte de Erdoğan bu tip taahhütlerde bulunur. Ama daha önce sözüne güvenilemez olduğunu defalarca ispatladığı için bizim onun sözüne bu anlamda bir itibarımız yok maalesef. Ayrıca da biz AK Parti'nin adayından değil kendi adayımızdan ilgileniyoruz. Sayın Erdoğan aday olsa da olmasa da bir sonraki Cumhurbaşkanı milletimizin takdirleriyle Ekrem İmamoğlu olacak. Teşekkür ederim.